Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında dolar endeksindeki görülen geri çekilmenin devam etmesi değerli metal için olumlu seyri sürdürürken enflasyon beklentilerinin artmasıyla birlikte seyrini kuvvetlendiren ons altın için FED yetkilisi Bernard'ın enflasyon ile ilgili önlemler alabileceğinin sinyalini dikkatle verirken ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim paritede 1885 ve 1895 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1865 ve 1855 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise ons altındaki görülen yukarı yönlü hareketler dolar endeksindeki görülen gevşeme ile devam ederken Perşembe günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisi ons altın üzerinde volatiliteyi artırabilir. Döviz kurunda görülen yatay hareketler gram altındaki yükselişi baskılamaya devam ederken gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 510 ve 515 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 505 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Cuma günü açıklanan İngiltere Parakende satışlar verisi yıllık bazda %42,4 artarken Birleşik PMI verisi beklentilere paralel bir şekilde 62 seviyesinden gerçekleşti. FED yetkililerinin enflasyon ile ilgili açıklamaları devam ederken tahvil alım programlarının azalmasına ilişkin konuşmasının zamanı geldiği birçok yetkili tarafından açıklandı. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim paritede olası yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi halinde 1,42 ve 1,4225 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,4150 ve 1,4120 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Dolar-yen paritesinde ise salgın kapsamında verilen teşviklerden pandemiden etkilenen firmalara yönelik faizsiz kredi programını uzatacağını açıklarken Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın dün yaptığı açıklamalarda her resesyonun farklı etkisinin olduğunu belirterek ve tünelin sonunun ışık görmeye başladığını ancak toparlanmanın istenilen düzeyde olmadığını yineledi. Dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 108,95 ve 109,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,50 ve 108,30 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.